Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle güzel bir tatlı hazırladım ki kesinlikle lezzetine, görüntüsüne hayran kalacağınız ve bütün tatlıların kraliçesi olacak bir tatlı tarifi hazırladım. Kesinlikle bayramlarda ve normal günlerde yapmak isteyeceğiniz tek tatlı tarifi olacak. Bundan da kesinlikle emin olabilirsiniz. Kendim yaptım diye söylemiyorum ve tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun bu güzel tatlı tarifimizin yapılışına hep birlikte geçelim. Sizler de beğenecek misiniz? Evet, tarifimizin yapılışına önce şerbetimizi hazırlamakla başlayalım. Çünkü şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak. Tenceremin içinde 3,5 su bardağı şekerim var. Hemen üzerine 4,5 bardak da su ilave ediyorum. 6-7 damla da limon ilave ediyorum ve şekerim eriyene kadar karıştıracağım. Evet, şekerim yeterince eridi. Şimdi şerbetimi ocağımın üzerine alacağım. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika daha şerbetimi kaynatıp sonra soğumaya bırakacağım. Hemen burada da bir püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar. Şerbetimizi ara ara karıştıralım. Kaynadıktan sonra bırakalım. Çünkü neden derseniz eğer şerbetimizi karıştırmazsak kendi halinde kaynamaya bırakırsak o zaman şerbetimizden güzel sonuçlar alamayız. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi şerbetimi ocağımın üzerine alıyorum. Biz de bu arada hamurumuzu hazırlayalım. Çünkü hamurumuzun da bir yarım saat dinlenmesi lazım. Tatlımızın hamuru için bütün malzemelerim burada. Sırası geldikçe sizlerle paylaşacağım tek tek. 1 su bardağı süt ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı sirke ilave ediyorum. Elma, üzüm fark etmez. 2 tane de yumurta ilave ediyorum. Unumu almadan önce kabımın içine almış olduğum malzemelerimi bir karıştıracağım. Tamam, yeterli. Burada 4,5 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurun. Çünkü neden derseniz yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğüne, unumuzun kalitesinden kalitesine de değişiklik gösterebiliyor un miktarımızda. Şimdi hamurumu kabımın içinde toparlayacağım. Sonra masamın üzerine alıp bir 5 dakika pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Hemen burada da bir püf noktası vermek istiyorum. Tatlımızın hamurunu ne kadar güzel yoğurursak tatlımızdan da o kadar güzel sonuçlar alırız. Hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Hemen şöyle kıvamını da göstereyim. Tatlımızın hamurunun kıvamı bu şekilde olacak. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde etmeliyiz. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi hamurumu 4 eşit beze haline böleceğim. Hemen böyle kabımın içine alıyorum. Şimdi kabımın ağzını kapatacağım ve yarım saat hamurumu bezeler halinde dinlendireceğim. Hamurumuz dinlendi. Artık açmaya başlayalım. Hemen böyle bezemin bir tanesini alıyorum. Ve kabımın ağzını kapatıp yan tarafa alıyorum. Biraz masamın üzerine nişasta ilave ediyorum. Biraz da bezemin üzerine ilave edip açmaya başlıyorum.
Önce hamurumu bu şekilde büyütüyorum. Şimdi tepsi büyüklüğünde bütün bezelerimi açıp bitireceğim. Böyle hamurumuzun kenarına bastıralım ki arkadaşlar her tarafı eşit kalınlıkta olsun. Tamam, yeterli bu kadar. Şimdi biraz nişasta ilave ediyorum ve her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Hemen burada bir püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar. Nişastanızı fazla kullanmayın. Çünkü neden derseniz hem hamurumuzu ikinci defa açtığımızda zor açılır, hem de pişerken her katı tek tek ayrılıp kabarmaz ve şerbetini de verdiğimizde tatlımız hamursu olur. Bu vermiş olduğum püf noktalarına dikkat ederseniz çok güzel bir tatlı elde edersiniz. Şimdi hamurumu keseceğim. Böyle bu şekilde. Ve hamurumun her katını bu şekilde ortaya doğru alıyorum. Evet, bu şekilde. Hemen böyle bastırıyorum ve yan tarafa alacağım. Üzerine bir buzluk poşeti kapatacağım kurumaması için. Şimdi diğer bezelerimi de sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet, diğer bezelerimi de sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim ve ilk hazırlamış olduğum hamurumu aldım. Şimdi tekrardan tepsimin genişliğine göre açacağım. Hemen bunu da belirteyim. Ben dikdörtgen bir tepsi kullanacağım için ben hamurumu dikdörtgen açacağım. Bunu da belirtmiş olayım. Sizler eğer yuvarlak tepsi kullanacaksanız hamurunuzu ona göre şekillendirin. Şimdi tepsimi getirip ölçeceğim. Evet, tamam. Hemen böyle kenarlarını kesiyorum. Kenardan çıkan parçaları hemen yan tarafa alıyorum. Ve tepsimin içine alıyorum. Bu şekilde. Ve kenardan çıkan parçalara da bu şekilde ilave ediyorum üzerine.
Şimdi cevizimden ilave ediyorum. Evet, tamam, yeterli. Ve yan tarafa alacağım. Şimdi ikinci hamurumu da sizlere gösterdiğim gibi açıp bitireceğim. İkinci hamurumu da açtım. Hemen yine tepsimi üzerine alıyorum ve tepsimin genişliğinde kesiyorum. Hemen ortadaki hamurumu alıyorum ve tepsimin içine yerleştiriyorum. Yine kenardan çıkan parçalara da üzerine ilave ediyorum. Bu şekilde. Ve cevizimden ilave ediyorum. Şimdi üçüncü hamurumu da sizlere gösterdiğim gibi açıp hazırlayacağım. Yine üçüncü hamurumu da açıp hazırladım. Yine böyle tepsimi üzerine alıyorum ve tepsimin genişliğinde hamurumu kesiyorum. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Hamurumuzun böyle şekilsiz açıldığına bakmayın. Zaten kesilince sizler de görüyorsunuz ki hamurumuz düzgün bir kalıp alıyor. Şimdi yine bu hazırlamış olduğum hamurumu alıyorum. Ve tepsimin içine yerleştiriyorum. Böyle kenardaki fazlalıkları içe doğru verin. Kenarda kalmasın. Şimdi yine tekrardan kenardaki hamurları üzerine yerleştiriyorum. Bu şekilde. Şimdi yine kalan cevizimi de üçüncü katıma ilave ediyorum. Evet, cevizimi de eşit bir şekilde düzledim. Şimdi dördüncü hamurumu da sizlere gösterdiğim gibi açıp hazırlayacağım. Dördüncü hamurumu da açıp hazırladım. Şimdi yine böyle tepsimi üzerine alıyorum ve tepsimin genişliğinde kesiyorum. Hemen bunu kenara alıyorum. Kenardan çıkan parça hamurlarımı önce yerleştiriyorum. Sonra diğer hamurumu yerleştireceğim. Aslında üçüncü katıma cevizimi ilave etmeden önce bu dördüncü hamurumun kenarından çıkanları da ilave edip cevizimi o şekilde ilave etmeliydim ama bir dalgınlığıma geldi arkadaşlar. Sizler üçüncü katınıza cevizinizi ilave etmeden önce dördüncü hamurunuzdan çıkan parçalara da ilave edip cevizinizi ilave edin. Bunu da belirtmiş olayım. Üst kat hamurumuzun dışına taşmaması lazım. Hemen şu şekilde fazlalığını kenara veriyorum ve kesiyorum.
Hemen o kenardan çıkan parça hamurumu da ilave ediyorum. Ve üzerine kapatıyorum. Hemen böyle de göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? Sanki hamurumuzu tek tek açmışız gibi tek tek sayılıyor. Hemen şöyle göstereyim. Yani gerçekten de çok güzel bir tatlı tarifi olacak. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Şimdi tatlımı 2 parmak kalınlığında dilimler haline bölüyorum. Sizler istediğiniz büyüklükte tatlınızın dilimlerini ayarlayabilirsiniz. Ben bu büyüklükte yapmak istedim. Şimdi yine 2 parmak kalınlığında son şeklini veriyorum tatlımın. Evet, şimdi tatlımızın yağını hazırlayalım. Tavamın içinde 200 gram margarinim var arkadaşlar. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Şimdi ocağımın üzerine alacağım ve tamamen yağ kaldığından emin olana kadar yağımı eriteceğim. Bunu da belirtmiş olayım. Yağım tamamen eridi. Şimdi birazcık dinlensin. Üzerine beyaz köpüğü çıkıyor. Onu alacağız arkadaşlar. Onu kesinlikle almalıyız. Çünkü neden derseniz tatlımız piştiğinde üzerinde bir yanıksı görünüm olur. Dediğim gibi kesinlikle o üzerine çıkan beyaz köpüğünü almalıyız. Yağımız dinlendi. Hemen bu üzerindeki köpüğünü alıyorum. Gördüğünüz gibi üzerinde hiç köpük kalmadı. Şimdi üzerine bir çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum ve karıştırıp tatlımın üzerine ilave edeceğim. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Margarinimizin tamamen soğuması lazım. Soğuduktan sonra tatlımızın üzerine ilave etmeliyiz. Çünkü neden derseniz eğer sıcakken ilave edersek tatlımızın hamurunu eritecektir. Böyle hiçbir tatlımızın üzerinin kuru kalmaması lazım. Her tarafına eşit bir şekilde yağımızı ilave edelim. Şimdi tatlımı yağına iyice içine çekmesi için 15 dakika dinlendireceğim. Tatlım 15 dakika dinlenip yağına iyice çekti. Şimdi tatlımın şu şekilde şeklini veriyorum. Bu şekilde. Sizler bu şekilde yapmak istemiyorsanız yapmaya da bilirsiniz.
Ben böyle şeklinin bu şekilde olmasını istediğim için bu şekilde yapıyorum. Evet, tamam, tatlımın şeklini de verdim. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 180 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra tatlımı katıp pişireceğim. Ve hemen burada da bir püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar. Tatlımızı neden 180 derecede pişireceğiz? Çünkü 180 derecede fırınımızın ısısı düşük olduğu için tatlımızın yavaş pişmesi için ve tatlımızın içinin çiğ kalmaması için ve her katının da sayılacak şekilde pişmesi için 180 derecede pişirmeliyiz tatlımızı. Yine de hemen bunu da belirteyim. Herkesin fırınının markası aynı olmadığı için fırınlarımızın ayarının ısısı yükselebiliyor veya düşebiliyor arkadaşlar. Bu nedenle de sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Hemen şöyle anlatmak istiyorum. Benim fırınımda tatlım 180 derecede çok güzel pişiyor. Ama eğer sizlerin fırınında 180 derecede çok güçlü ısı veriyorsa fırınınız o zaman 160 derecede pişirebilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi fırınım ısındı, tatlımı katıp pişireceğim. Evet, tatlım pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Hemen bunu da belirteyim. Benim fırınımda 1 saatte pişti. Şimdi soğuk şerbetimi sıcak tatlımın üzerine ilave ediyorum. Böyle şerbetimizi tatlımızın üzerinden olacak şekilde ilave edelim. Hemen şöyle şerbetimin de kıvamını göstereyim. Şerbetimizin kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Yani o kadar güzel bir şerbet oldu ki tam tatlıma yakışır bir şerbet oldu. Şimdi tatlımın şerbetini iyice çekmesi için 1 saat dinlendireceğim. Tatlım dinlendi. Hemen böyle iç dokusuna geçmek istiyorum. Böyle servis tabağımın içine almayacağım arkadaşlar. Elime alıp da göstermek istiyorum. Şöyle yakından da göstereyim, bakar mısınız? Yani kendim yaptım diye söylemiyorum. O kadar güzel bir tatlı tarifi oldu ki kesinlikle hepinizin yapmasını tavsiye ederim. Hatta kaydedin, kaybetmeyin. Her zaman yapmak isteyeceğiniz çok güzel bir tatlı tarifi oldu. Hemen şöyle içinin şerbetini de göstereyim, bakar mısınız? Yani şerbetini de o kadar güzel çekmiş ki kesinlikle harika. Hemen böyle içini de açıp göstermek istiyorum. Bakar mısınız? İçi de kat kat çok güzel bir katı olmuş tatlımızın. Hemen şöyle göstereyim. İyice yakından gösteriyorum ki arkadaşlar kesinlikle hamursu olmadığını görün diye. Böyle altına da göstereyim. Altı da üstü de eşit bir şekilde kızardı tatlımın. Hemen şöyle içine daha da yakından göstermek istiyorum. İyice görün de gönül rahatlığıyla tarifimi yapın diye. Yani anlayacağınız arkadaşlar çok güzel bir tatlı tarifi oldu. Yine söylüyorum, gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Bundan da kesinlikle emin olabilirsiniz. Evet, bugün de bir tarifimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Hemen böyle tarifimi sonlandırmadan önce bunu da belirteyim arkadaşlar. Birazcık geç oldu ama belirtmem sonlarına doğru. Yine de belirtmek istiyorum. Hamurumu yoğururken belirtmeye unutmuşum. Unumun içinde bir cimcik de tuzum vardı arkadaşlar. Yani tatlımın hamurunda bir cimcik de tuz kullandım. Bunu da belirtmiş olayım bilginize. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım tatlı tarifimi beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine tatlımla alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi de beğendiyseniz
bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı da açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Diyorum ve kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıklı günler diliyorum.